Bu seferki küçük bir hikayede Gonca ile birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Kendimizle dürüstçe yaptığımız yüzleşmelerin tıpkı yüksek frekanslı bir gül kokusu gibi ruhumuzu nasıl şifalandırabileceğini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız hikayemiz başlıyor. Gül Hanım'ın bahçesi. Gonca 30'larına yaklaşmış, büyük şehirde bir plazada çalışan genç bir kadındı. Günleri toplantılar, raporlar, bitmek bilmeyen kalabalıklar arasında yoğun bir koşuşturmacayla geçiyordu. Bir sabah gelen telefon her şeyi değiştirdi. Yıllardır görüşmediği anneannesi Gül Hanım vefat etmişti. Gonca, çocukluğunun bir kısmının geçtiği Halfeti'deki köyüne uzun bir aradan sonra maalesef ki böyle elin bir durum için geri dönecekti. O gün anneannesini ona veda bile edemeden ebedi yolculuğuna uğurlamışlardı. İlk defa gece anneannesi olmadan onun evinde kalacaktı. Evin her yeri çocukluk anılarıyla doluydu. Anneannesinin kokusu her yere sinmişti. Hafif topraksı, nemli bir gül kokusu. Bu koku ona hep iyi gelirdi. Yorgun düşen Gonca, gecenin sessizliğinde eski anılarını düşünürken uykuya daldı. Sabaha karşı köyün horozlarının sesiyle uyandı. Evdekiler hala uyuyordu. Belli ki herkes çok yorulmuştu. Üzerine bir hırka alıp sessizce dışarı çıktı. Gün henüz yeni yeni aydınlanıyordu. Evin yan tarafından arka bahçeye doğru uzanan ince patika bir yol gözüne çarptı. Oysa dün geldiğinde bu patikayı fark etmemişti. Merakla ilerledikten sonra patikanın sonunda rengarenk, güllerle dolu muazzam bir bahçe gördü. Bahçenin ahşap kapısı vardı ve üzerinde soluk bir yazı yazıyordu. Bu kapıdan sadece kendisiyle yüzleşmeye cesareti olanlar girsin. Ne demek istediğini anlamaya çalışırken hafif bir rüzgar esti ve ahşap kapı onu içeri davet edercesine yavaşça kıçırdayarak açıldı. Gonca içinde hem bir ürperti hem de dayanılmaz bir merakla bahçeden içeri adım attı. Bahçe yakından çok daha güzeldi. Her yerde rengarenk güller vardı ve buram buram kokuları geliyordu. Anneannesinin bir gül bahçesi olduğunu bilmiyordu. Hemen girişteki sarı güller dikkatini çekti. Kokladığında burnuna annesinin kokusunu andıran bir koku geldi. Ne zaman annesine sarılsa üzerine sinen kokuydu bu. Zihninde annesinin özensiz toplanmış saçları, ev giysileri ve onu sık sık eleştiren bezgin halleri canlandı. Hep böyle bakımsız ve hırpani giyiniyor. Kendisine hiç dikkat etmiyor diye düşündü. Halbuki arkadaşlarının anneleri ne kadar da bakımlıydılar, nasıl da şıktılar. Onlara hep imrenirdi. Bu memnuniyetsiz düşünceler aklında dolaşırken önündeki sarı gülün yapraklarının yavaşça kapandığını fark etti. Sanki onun düşüncelerini duymuş da ona küsmüş, tepki vermiş gibiydi. Gonca etraftaki diğer güllere bakmaya devam etti. Hemen ileride bir mavi gül gördü. Çok uzun zamandır bu renkte bir gül görmemişti. Yaklaşıp kokladı. Bu da tıpkı babasının tıraş kolonyasının kokusu gibiydi. Ama nasıl olabilirdi ki bu? Gül, gül gibi kokmalıydı. Babasının her tıraş sonrası gelip kendisini zorla öptürdüğü o komik anılarını hatırladı. O çok iyi bir babaydı. Her zaman yanlarında olmuş, sessizce evin her yükünü sırtlanmıştı. Ailesi rahat etsin diye şikayet etmeden uzun saatler çalışmış. Onlar iyi olsun diye kendisininkilerden önce hep onların ihtiyaçlarını karşılamıştı. "Canım babam," diye fısıldadı. Bu sözlerin ardından mavi gülün yaprakları usulca parıldayarak açılmaya başladı. Sabah güneşinin ışığıyla da birlikte mavi, kristalimsi bir pırıltıyla parlayarak etrafa buram buram bir gül kokusu yaydı.
Gonca güllerin onun duygularına tepki verdiğinden şüphe etti. Bu kadarı da rastlantı olamazdı ama nasıl olabilirdi? Bir deneme yapmaya karar verdi. Yeniden Sarıgül'ün yanına döndü. Ona bakarak içten gelen şefkatli bir sesle "Elbette annemi çok seviyorum. O da çok fedakar bir kadın. Ben ondan çok memnunum. O bizim için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı. Hastalandığımızda sabahlara kadar başucumuzdaydı. Hem ben onun hakkını nasıl ödeyebilirim ki?" diye Gül'e fısıldadı. Sarıgül, Gonca'nın sesiyle birlikte usulca yapraklarını açmaya başladı. Altın sarısı rengini göstererek göz alıcı bir pırıltıyla buram buram bir gül kokusu yaydı. Gonca gözlerine inanamıyordu. Bahçedeki diğer güllere baktı. Sanki her biri hayatındaki bir kişiyi temsil ediyordu. Pembe güle doğru yaklaştı. Kokusu üniversitedeki arkadaşı Buse'nin parfümüne benziyordu. Buse'ye karşı içinde fark etmeden büyüttüğü kıskançlık duygusunu hatırladı. Buse derslerinde hep daha başarılı olur, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevilirdi. Gonca aklından bu düşünceleri geçirirken pembe gülün yaprakları yavaşça kapanmaya başladı. Ama artık o ne yapması gerektiğini biliyordu. Pembe güle hafifçe eğilerek samimi bir ses tonu ile "Ama kabul etmeliyim ki Buse bunu zaten hak ediyordu. O her zaman çok çalışkandı ve benden daha fazla sorumluluk sahibiydi. Elbette benden daha başarılı olacaktı." Bu dürüst kabullenişin ardından pembe gül yeniden açıldı ve büyülü, kristalize bir tonda ışıldadı. Pembe gülde artık buram buram gül kokusu saçıyordu. Gonca artık bu bahçede bir yüzleşme yaşadığından emindi. Bahçede başka kimlerin olabileceğini merak ederek gezinmeye devam etti. Biraz ileride yakut gibi parlayan kristal kırmızı gül dikkatini çekti. Yaklaştığında bu gül hem çok güzel parlıyor hem de güzel kokuyordu. Gonca bu gülün kim olduğunu biliyordu elbette. Yaklaşıp kokladığında kalbinde hafif bir burukluk ile gençliğinde yaşadığı ama hiç kimseye anlatmadığı o karmaşık duygular yeniden belirdi. Zamanında en yakın arkadaşının sevgilisine karşı içinde yasak duygular filizlenmişti. O, bu duygunun yanlış olduğunu biliyordu ama yine de kalbine söz geçirememişti. Tabii ki bunu dile de dökmemişti. Yapması gereken en doğru şeyi yapıp uzaklaşmış, sessizce geri çekilmişti. Doğru olanı yapmıştı. Bundan hiç şüphesi yoktu. Belki de bu gül bu yüzden yakut kırmızısı bir kristal gibi parlıyor ve kokuyordu. Yani gül ona küskün değildi. Tam aksine kokusu tam olması gerektiği gibiydi. Bunu bilmek Gonca'ya iyi geldi, huzur verdi. Bu huzur ile yakut renkli kristal güle veda etti. Nihayet bahçenin sonundaki o görkemli siyah gül ağacını gördü. Yani kara gülü. Köyünde öyle söylerlerdi. Bu gül sadece burada, Halfeti'de yetişir ve siyah renkte açardı. Başka hiçbir toprağı kabul etmezdi. Bu özelliğiyle aşkın, kaybın ve sonsuz bekleyişin sembolü olarak kabul edildiği gibi aynı zamanda yeni bir başlangıcın, dönüşümün ve hayata umutla bakmanın da temsilcisi olarak görülürdü. Ne kadar da asil duruyordu. Kadifemsi bir siyahlığı vardı. Bu gül anneannesi olabilir miydi acaba? Koklamak için iyice yanına sokuldu ve derin bir nefesle kokusunu içine çekti. Toprak alt tonu ile karışmış, hafif nemli, kadifemsi bir gül kokusu. Evet, bu anneannesinin kokusuydu. Bu koku ona hep kendini evde hissettirir, ona iyi gelirdi. Gonca uzun uzun gölü seyretti. Kokusu tüm bahçeye yayılmıştı. Her nefes alışında içine çektiği bu koku ılık ılık, usulca içine işliyor, kalbini aydınlatıyor ve onu şifalandırıyordu. Sonra bahçe kapısındaki yazıyı hatırladı. Bu kapıdan sadece kendisiyle yüzleşmeye cesareti olanlar girsin. Şimdi kapıdaki yazıyı daha iyi anlıyordu. Bu bahçe
kendine dürüst kalarak yapılan yüzleşmelerin getirdiği bir şifalanma bahçesiydi. Gül kokusu tüm kokular içinde en güçlü şifalandırıcıydı ve bu kokuyu da sadece kendisiyle dürüstçe yüzleşebilenler duyabiliyordu. Anneannesi ne kadar da bilge bir kadındı. Ne yazık ki son günlerinde onun yanında olamamıştı. Onunla vedalaşamamıştı. Ona son bir kez sarılmayı, dokunmayı çok isterdi. Elini uzattı, özlem ve hüzünle siyah gülün kadifemsi yapraklarını hafifçe okşayarak son bir kez kokusunu içine çekip ona veda etti. Derinlerden bir yerden annesinin sesi geliyordu. "Gonca, hadi kızım uyanın, sabah oldu." Gözlerini açtığında kendisini anneannesinin köy evindeki yatağında buldu. Nasıl yani? Şimdi bütün bunlar bir rüya mıydı diye düşündü. Ama nasıl olur? Halbuki her şey ne kadar da gerçekçiydi. Bütün o kokular, güller, bunların hepsini rüyada görmüş olamazdı. Hızlıca yataktan fırlayıp pencereye koştu, evin arkasına doğru baktı. Az önce içinde dolaştığı o büyülü gül bahçesi yoktu. Peki ya içinde hissettiği bu duygu, o nasıl oluşmuştu ki? Sanki üzerinden yılların ağırlığı kalkmış gibi ferahtı. Kendisini tıpkı çocukluk günlerindeki gibi hafiflemiş hissediyordu. Demek hepsi bir rüyaydı diye iç çekti. Halbuki anneannesiyle son bir kez vedalaşmayı, ona dokunup sarılmayı çok isterdi. Gonca bütün bunları düşünürken burnuna doğru ellerinden yoğun bir gül kokusunun yükseldiğini fark etti. Parmaklarının ucunda silik, belli belirsiz koyu lekeler gördü. Bu boya değildi. Bu kara gülün yapraklarının iziydi. Bazen bir rüya, bir ömrün şifası, bir insanın uyanışı olabilir. Gonca rüyasında anneannesi Gül Hanım'ın bahçesinde kendisiyle bir yüzleşme yaşadı ve sadece kendine dürüst olanların duyabildiği o şifalandırıcı gül kokusunu duydu. Bu küçük bir hikaye, büyük bir yolculuğun başlangıcıydı. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.